Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var abi? Skoda Superb var. Neden Skoda Superb var? Çünkü neden olmasın? D segmentinde yıllardır üretilen bir araç. Ülkemizde yıllardır olan bir araç. Biliyorsunuz özellikle de Passat'ın boşalan koltuğundan sonra Passat'ın koltuğunu gayet güzel dolduran bir araç. Zaten ülkemize artık Avensis gelmiyor. Neden? Çünkü yaklaşık 5 yıldır üretilmiyor. Mondeo da üretimi bitti. Ne kaldı? Superb kaldı, Talisman kaldı. Bildiğiniz gibi VAK grubunda olan bir araba. Altyapısıyla zaten hemen hemen Passat'ın aynısı. Çoğu özellikleri aynı. Ama ben bu arabayı daha çok seviyorum. Ne bekliyoruz? Videoyu beğendik mi? Kanala abone olduk mu? O zaman günahıyla sevabıyla karşınızda Skoda Superb. Arkadaşlar, Skoda Superb 2023 model Prestige donanımlı aracımızın bugün şöyle dışarıdan inceleyip yaptığımızda bizi neler karşılıyor? Tabii ki de makyajla beraber ne geldi? Farlarımız böyle biraz daha kısıldı. Sinyalimiz zaten bu alttaydı. Komple LED oldu farlarımız. Araç Prestige, yani en full'ün 2 boş donanımı, bilginiz olsun. Burada gördüğünüz gibi far yıkamayı görüyoruz. Burada neyimiz var? Tabii ki de ön park sensörlerimiz. Burada kocaman sis farımızı görüyoruz arkadaşlar. Neyimiz var burada? Gördüğünüz gibi radarımızı görüyorsunuz. Takip radarımız. Radyatör havalandırmalarımız burada. Aracın altında herhangi bir radar yok. Sadece klima havalandırması var. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var ön tarafta? Tabii ki de çeki demiri kapağımızı burada görüyoruz arkadaşlar. Araç özellikle beyaz renk seçmeye çalıştım. Aslında içini taba ya da bej istedim ama denk gelmedi. Bugünkü aracımın içi koyu renkli. Jantlara geldiğimizde bugünkü aracımızda ne var abi? Gördüğünüz gibi Continental'in Conti Sport kontak lastikleri var. 235'e 45 R18. 18 inç jantları mevcut bugünkü aracımızın. Aracın şöyle omuz çizgileri falan zaten efsane güzel duruyor. Elektrikli aynalarımız mevcut tabii ki de. Gördüğünüz gibi LED'imiz buraya entegre edilmiş. Bu kelimeyi de sevmeye başladım. Entegre edilmiş. Güzel bir kelime. Neyimiz var? Anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz mevcut. Aracımızın kapı sesleri bu şekilde. Hani böyle biraz dosta korku düşmana güven veren bir kapı sesleri var. Neyimiz var abi? Gördüğünüz gibi sunroofumuz mevcut. Açılır cam tavanımız. Arka camlar renkli değil bu arada. Arkada şöyle gösterecek olursak burada perdelerimiz mevcut. Perdeyi indirdik. Burayı da böyle kapattık. Aracın arka tasarımına doğru geldiğimizde ise bizi neler karşılıyor? Ya aslında arka tarafa pek de bir değişiklik yapmamışlar. Sadece stopları biraz değiştirmişler, o kadar. Onun dışında makyajsız kasasıyla hemen hemen aynı. Arkadaşımızdan rica edelim, bir 3. stop lambasını yaksın, bir frene bassın, bir geriye taksın. Neler var neler yok, biz de onları görelim. Bu arada gördüğünüz gibi burada kocaman Skoda yazımızı görüyoruz. Plakamız burada. Super B yazımız. Burada herhangi bir şey yok. 300 toplanmamızı şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada köpek balığı antenimiz var. Kocaman bir camı var zaten bugünkü aracımızın. Başka neyimiz var? Sinyallerimizi burada görüyorsunuz bu şekilde. Geri vites lambaları bir tane burada var. Bir tane şurada var. Kedi gözlerimizi şu aşağıda görüyorsunuz. Bugünkü aracımızda geri görüş kamerası mevcut. Hemen şu aşağıda. Başka neyimiz var abi? Tabii ki de park sensörlerimiz de mevcut bugünkü aracımızda. Bagajımız elektrikli. Bagajımızı buradan böyle bir kere dokunduk. Gördüğünüz gibi zaten bu arabanın neyi var? En meşhur olan kısmı bagajı. Bagajı da buradan böyle kapattık abi. Aracın şöyle sağ tarafına doğru geldik. Sağ tarafında bizi sol tarafına ek olarak neler karşılıyor? Tabii ki de burada bir tank kapağımız mevcut. Ve Skoda her zaman kendini belli eden Skodalığını yapıyor. Burada neyimiz var? Tabii ki de hem mercek özelliği olan hem de kar ve buz küreyici özelliği olan bir aparatımız mevcut. Çünkü bu araç bir Skoda abi. Aracımızda 1.5 E-TSI motor olduğundan dolayı herhangi bir AdBlue bağlantısı yok. Çünkü benzinli ve LPG'de yok bugünkü aracımızda. Başka nelerimiz var? Dediğim gibi makam perdeleri var. Aracı böyle boydan boya kaplayan neyimizi görüyoruz? Nikel asetimizi görüyoruz abi. Aşağıda paçalıklarımız var. Çok şık duruyor ama aracın renginde olduğundan dolayı pek belli olmuyor. Aracın lastikleri biraz ince yanaklı. Özellikle de bugünkü jantlar biraz büyük. 18 inç jantlar olduğundan dolayı biraz patır patır vuruyor. Bilginiz olsun. Arabayı şöyle 360 derece gezdik. Gayet şık, gayet güzel bir araba. Şöyle yavaştan aracın içine doğru geçelim.
Kapı seslerimiz bu şekildeydi. Şöyle camımızı kapatalım. Bir de cam kapalıyken bakalım. Hava bayağı rüzgarlı, kusura bakmayın. Buraları montajda atabilirsem atacağım. Kapı seslerimize gelecek olursak abi. Bak şuradan bir böyle takır takır ses vuruyor. Bu kötü. Şöyle aracın kapısını açtık. İçine doğru geldik. Kapının içi buralar böyle yumuşacık, gayet güzel. Gayet şık. Başka abi baktığımda bak buralar sert. Hani böyle ahşap kaplama gibi yapmışlar ama plastik. Burası da deri. Burası da deri. Burada çift dikişler var. Böyle yakın çekim alabilirsek. Çift dikiş var ama aynı renk olduğu için pek belli olmuyor. Burada neyimiz var? Hem ışığımız var hem reflektörümüz var. Nedir abi bu? Gece vakti böyle kapıyı açtınız. Karanlık bir yerdesiniz. Hani oldu da birisi sizi görmezse arkadan gelen en azından bunu fark edebilir. Başka neyimiz var abi burada anlatacak. Kapı içleri döşemeli. Yani boş değil. Hani içine anahtar falan attığınız zaman gayet güzel ses yapmaz. Burada neyimiz var? Arka tarafın çocuk kilitlerini hem sağ tarafa hem sol tarafa buradan aktif edip kapatabiliyorsunuz. 4 cam otomatiğimiz var. Ayna seçicimiz, joystick'imiz var. Bugünkü aracımızda ayna ısıtma özelliği var. Kış aylarında özellikle efsane olan bir özelliktir. Elektrikli aynalarımız var demiştik. Burayı böyle yaptık. Gördüğünüz gibi aynamız böyle kapandı. Tekrar burayı açtık. Aynamız açıldı. Tutma kolumuz hani böyle idare eder ya, güzel. Kapı açma kolumuz da burada. Koltuğumuza gelecek olursak, koltuğa gelmeden önce gördüğünüz gibi burada çok güzel süper yazımızı görüyoruz arkadaşlar. Metal. Koltuğumuz gayet güzel, gayet tatlı bir koltuğu var. Elektrikli koltuğu mevcut gördüğünüz gibi. Burada işte sırt destek ayarı, hafızalı koltuğumuz var 3 kademeli. Sırt ayarımızı burada görüyorsunuz. Koltuğun deseni ben gerçekten beğendim. Hani oturma hissiyatı falan muhteşem abi. Yanları her zamanki gibi deri. Buralar böyle kumaş, deri kumaş karışımı ama kadifemsi. Güzel. Kafalığımıza geldiğimiz zaman ise kafalığımızda böyle ileri geri olmuyor. Sadece buradaki tuştan böyle yukarı aşağı yapabiliyoruz. O zaman videoyu beğendiğinizi düşünerekten aracın içine doğru geçiyoruz. Skoda Super Prestige'in içine geldiğimizde ise bizi çok güzel şık böyle sadece 2 kollu bir direksiyon karşılıyor. Kornamız bu şekilde, klasik Skoda kornası. Direksiyon detayı gayet güzel. Hani böyle oyun konsolu tutuyormuşsunuz gibi. Buralar falan zaten delikli. Arka tarafı görebiliyorsunuz. Hani buraları falan çok değişik yapmışlar. Tatlı. Zaten güncel bir tasarımı da bu. Başka ne var abi? Her zamanki gibi şöyle soldan başlayacak olursak. Burada otomatik far özelliğimizi görüyoruz. Bu biraz eski nesillerde kaldı biliyorsunuz. Nedir? Bunun bir artısı böyle kendinize doğru çektiğinizde ön ve arka sis farlarını yakıyorsunuz. Bunun altında ne var? Her zamanki gibi VAG grubunun olmazsa olmazı. Burada bir tane cebimiz, gözümüz var. Burada da bakın 2 tane kartlık var. Böyle kapattık. Kamerayı arkadaşımıza verelim. Direksiyonumuz manuel tabii ki de. Alçaklık, yükseklik, derinlik ayarı olan bir direksiyon. Burayı da böyle kapattık. Sol tarafta hız sabitleyici ve uzun kısa far asistanları mevcut. Uzunlar, kısalar. İstanbul'dakiler pek kullanmayı bilmese de sinyal var arkadaşlar. İşinize güzel yarayabilir. Başka neyimiz var abi? Şöyle aracın üst tarafından başlayacak olursak buralar gayet yumuşak, gayet güzel. Bakın sert değil. Burada bir tane hoparlörümüzü görüyorsunuz. Arkasında havalandırması mevcut. Aracın üst tarafında burada bir tane ışıklı ruhsat saklama cepli bir aynamız mevcut, kapaklı. Burayı böyle açtığınızda bu zaten gördüğünüz gibi açılıp kapanıyor. Beyaz olmasını ben sevdim. Başka neyimiz var? Tavanımız beyaz, açık renkli yani krem renkli. Benim en çok beğendiğim özelliklerden biridir abi. Tutamacımız var. Şoför tarafında benden bir artı. Beni takip edenler zaten bilir. Üst taraftan devam edecek olursak ışıklarımız da beyaz abi. Benim en çok sevdiğim tarzda. Aracımızda ne var? Tabii ki de elektrikli sunroofumuz mevcut. Şöyle kapatalım. Çok ses yapmasın. Ama benim en sevdiğim özellik ne abi? Sunrooflu arabada. Şöyle bir tane basacaksın. Böyle poposu havada kalacak. İçeri hava dolacak. Aynamızda kendiliğinden kararma özelliği mevcut. Bilginiz olsun. Burada 2 tane havalandırma menfezimizi görüyoruz. Burada ayarlamaları mevcut. Burada airbag uyarımızı görüyoruz. Altında dörtlü flaşörümüz var. 8 inç büyüklüğünde gayet güzel bir multimedya ekranımız var. Tabii ki de dokunmatik olmazsa olmaz. Bunun bir güzel özelliği daha nedir abi? Şöyle önce sesimize bir bakalım. Basları falan gayet güzel. Number One FM'deyiz şu an. Beğenmedik mi? Direkt bu şekilde değişiyor. Hiç dokunmadan. Gayet güzel. Başka neyimiz var? Navigasyon özelliği bugünkü aracımızda yok, bilginiz olsun.
Şöyle saati bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Passat'larda vesaire önceden şurada saat oluyordu. Onu kaldırdılar. Artık bu şekilde dijitale döndüler. Aracımızda anahtarsız giriş çıkış özelliği var demiştik. Gördüğünüz gibi start stop'umuz burada. Anahtarımızı da şöyle gösterelim abi hızlıca size. Gayet basit. Skoda anahtarı. Zaten Passat kullananlar bu anahtara hakim. Klasik Volkswagen anahtarı abi. Bunu böyle attık. Altında neyimiz var? Tabii ki de gördüğünüz gibi hem sağ tarafta hem de sol tarafta 3 kademeli koltuk ısıtmamız mevcut. Aracımızda Air Cray özelliği var. Nedir abi? Şöyle klimayı açtık, menü dedik. Gördüğünüz gibi burada diyor Air Cray. Yani içerideki havayı temizle. Aktif olsun mu olmasın mı? Şu anda etkin değil. Şu anda etkin gördüğünüz gibi. İçerideki havayı temizliyor bu da. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Buradan da ayarlayabilirsiniz klima kumandalarını. Burada bir tane cebimiz var. Bu cep böyle bayağı bir derine kadar gidiyor abi. Şöyle gösterecek olursam. Bakın benim telefonum burada bu şekilde. Burada bir tane telefon saklama cebimiz var. Burada neyimiz var? Tabii ki de çakmaklığımız var. Abi çakmaklık çoğu arabada şu anda olmuyor. Ama gördüğünüz gibi çakmaklık mevcut. Burada bir tane yeni nesil USB Type-C çıkışımız var. Burayı böyle yaptığımız zaman burası da böyle kapanıyor. Tabii ki de olmazsa olmaz DSG şanzımanımız var. Yıllardır Volkswagen grubunun kullandığı gayet başarılı çift kavramlı şanzımanımız DSG. Modlarımız var. Gördüğünüz gibi Eco, Normal, Spor mod veya Innovation. Nedir abi Innovation? Burada istediğiniz direksiyon spor mu olsun, normal mi olsun? Aynı şekilde tahrik, normal, spor, Accord, klima sistemleri nasıl olsun gibisinden modlarımız mevcut. Bunu tekrar bastık. Normal Eco modunu aldık. Eco modunun özelliği nedir abi? Tabii ki de bildiğiniz gibi ETSI'nin en büyük özelliği yelkenleme modu. Yani bir nevi aslında araç kendini boşa atıyor. Gaza veya frene dokunmadığınız sürece araç kendiliğinden gidiyor. Başka neyimiz var? SNC özelliği var. SNC özelliğini daha öncesinde anlatmıştım. Yine tekrardan anlatmak gerekirse. Bakın mesela ben burayı en sıcağa aldım. SNC aktif değilken. Burası da en soğukta. Yanımdaki adam indiğinde veya yanımdaki hanımefendi, beyefendi indiğinde ne yapıyoruz? SNC modunu aktif ediyoruz. Sağ tarafta benle beraber aynı sıcaklığı kullanıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi ikisi beraber değişiyor sıcaklığın derecesi. SNC'yi kapattığımızda ise gördüğünüz gibi sadece benimki değişiyor. Sağ taraf aynı kalıyor. Yine ikisi 22 dereceye geldi. Altında neyimiz var abi? Buradan devam edecek olursak start stop iptal etme özelliği var. Burada park sensörlerini iptal edip aktif etme var. Aynı şekilde geri görüş kamerasını da görüyorsunuz burada. Geri görüş kamerası da gayet başarılı. Hani bir Mercedes değil ama Yiğit'in deyimiyle gayet güzel. Bunu kapattık. Burada bagajımızı açma tuşumuzu görüyorsunuz. Hani buraların böyle damarlı yapısı da gayet güzel. Auto hold özelliğimiz var. Nedir? Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde trafik çeken insanların kullandığı bir özellik. Elektrikli el freni aktifteyken yani siz trafikte seyir halindeyken auto hold açık olduğu zaman araç geriye kayma yapmıyor. Siz gaza basmadığınız sürece olduğu yerde kalıyor. Kapıları açma kilitleme tuşumuz burada. Burada gördüğünüz gibi 3 tane bardaklığımız var. Bir tanesi büyük boy, 2 tanesi küçük boy. Buranın kapağını da böyle kapatabiliyorsunuz. Burada neyimiz var abi? Tabii ki de gördüğünüz gibi kol dayamamız mevcut. Kol dayamamızda herhangi bir ileri geri ayarı olmuyor. Fakat derisi gayet güzel. Burada alçaklık yükseklik ayarı olan bir kol dayaması var. Kol dayamamızın altında bir tane USB çıkışımız var. Eski nesil. Burada tabii ki de bir tane soğutmamız mevcut abi. Bunu nasıl kullanıyoruz? Klimayı her zamanki gibi böyle soğuk moda aldığımızda bunu böyle çevirdiğimizde gayet güzel bir soğukluk vuruyor içeriye. Ama kol dayamanın sevmediğim tarafı ne oldu? Hani çok büyük bir kol dayama yok. Yani buradaki cep çok büyük değil. Ama neyi var? Gördüğünüz gibi şöyle kaldıracak olursak. Bunu böyle kaldırabiliyorsunuz. Buraya da böyle ufak gizli şeylerinizi koyabilirsiniz. Nedir abi mesela? Bakın bu telefonu böyle buraya koyduk. Bunu kapattık. Tabi yasa dışı işlere bulaşmayın. En büyük temennimiz o. Burayı da böyle kapattık. Torpidomuzu şöyle gördüğünüz gibi buradaki tuştan böyle açıyorsunuz. Torpidonun en büyük özelliği nedir? Volkswagen grubundaki en kaliteli arabalardan biri olan Skoda'larda ne var abi? Gördüğünüz gibi burada bir tane kalem saklama cebimiz var. Burada herhangi bir şeyimiz tabii ki de yok. Ama torpidosu gayet güzel. Ufak olsa da soğutma özelliği mevcut. Buralar gayet güzel kumaşı kaplaması. Benim bu arabayı sürerken en büyük sevmediğim şey ne oldu? Birincisi araba Passat kadar iyi yol tutmuyor. İkincisi ne oldu abi? İçeriye acayip derecede ses alıyor. Hani böyle makam aracı olarak kullanılan bir otomobilde bu kadar ses alsın istemem. Biraz yalıtım isterim tabii ki de. Videoyu beğendiğinizi ve kanala abone olduğunuzu düşünerekten ne yapıyoruz? Arkaya geçiyoruz. Skoda Superb'in arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi
Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.86. 110 kiloydum. 100 kiloya düştüm. Çok şükür kilodan veriyoruz. Karakterden pek bir şey kaybetmeden. Burada neyimizi görüyorsunuz? Burada bir tane tutamacımız var. Burada bir askı aparatımızı görüyorsunuz. Bir tane de burada askı aparatı görüyorsunuz. Bu benim için gayet güzel bir artı. 2 tane tuşlu neyimiz var? Tabii ki de ışıklandırmamız mevcut. Şimdi Mahmut, burada iyi oturuyorsun, hoş oturuyorsun, karşımızda bacak bacak üstüne atıyorsun. Evet, yanına bir kişi daha gelmesin mi? Gelsin ama bu şekilde değil. Nasıl yani? Gördüğünüz gibi bu koltuk gayet geride. Ben burada hiç keyfimi bozmadan abi bu koltuğu bu şekilde buradan ileri doğru alıyorum. Hani ne kadar kapatabiliriz bunu? Şöyle bakıyoruz. Gayet güzel gitti. İleri kadar gidiyor. Arka tarafta başka nelerimiz var abi? Arkada da koltuk ısıtmalarımız mevcut. Yani hem sol tarafta 3 kademeli koltuk ısıtması var. Hem sağ tarafta 3 kademeli koltuk ısıtması var. 2 tane havalandırma menfezimizi görüyorsunuz. Burada herhangi bir dokunmatik ekranımız yok. Burada bir tane cebimiz var. Nedir abi bu cep? Gördüğünüz gibi bir tane çakmaklığımız var. Burada da bir tane küllüğümüz var. Yani arkada oturan ağababalar rahat rahat oturup sigarasını içebilsin diye bir şey yapmışlar. Kol dayamasını şöyle açıyoruz. Abi konfor ya, rahatlık. Burayı böyle açtık. 2 tane bardaklığımız. Burada da evrak ve eşya saklama ceplerimiz mevcut. Başka neyimiz var abi? Burayı böyle kapatmadan burayı böyle açarsak eğer bagaja istediğimiz gibi erişim sağlayabiliriz. Burayı da böyle kapattık. Koltuklarımızda tabii ki de Isofix bağlantıları var. Böyle kapaklı ama ben bu kapaklı tarzları çok sevmiyorum. Bunları böyle yerine koyduk. Kapakları falan gayet güzel. Burada gördüğünüz gibi makam perdelerimiz var. Makam perdeler hem yan perdelerde var hem arka perdede var. Bilginiz olsun. Burayı da böyle anlattım. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuzu düşünerekten bagaja geçiyoruz. Skoda Superb'in arka tarafına doğru geldiğimizde yani en önemli kısım bagaj. Abi bu segmentte bu arabayı bilen bilmeyen herkes şunu söyler. Abi Superb'in bagajı çok iyi ya. Neden? Çünkü 595 litre. Bu arkadaki 3 koltuğu da kapattığınızda 1700 litrelere kadar çıkıyor. Yani Doblo almak mı yoksa prestijli bu arabaya binmek mi abi? Baktığın zaman. Biraz önce arka tarafı anlatmıştık zaten. Gördüğünüz gibi Skoda yazımız var. Arka stoplarımızı görüyorsunuz. Superb yazımızı görüyorsunuz. Plakamız burada. Neyimiz var? Kedi gözlerimizi burada görüyorsunuz. Burayı böyle açtık. Kocaman devasa bagajı mevcut tabii ki de. Bunu bilerek böyle astım. Görmeniz açısından. Şimdi burada neyimiz var abi? 12 volt soketimizi burada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın burada bir tane burada askılığımız var. Bir tane burada askılığımız var. Etti 2. Gel abi buraya. Bir tane burada askılığımız var. Etti 3. Bir tane burada var. Etti 4. Aşağıda kanca karşılıklarımızı zaten şu şekilde görüyorsunuz. Şunu şöyle çekelim. 4 etti. Bir tane burada var 5. Bir tane burada var 6. Bir tane burada var 7. Bir tane burada var 8. Yetti mi? Yetmedi. Bir tane de burada var 9. Bunu nasıl kullanacağız Mahmut? Şöyle. Şu an ortalama bir 2-3 kilosu var. Bunu da böyle alsın abi. Bak babalar gibi gayet güzel durdu. 2-3 kilo var dedim. İnanmayanlara içinde bir tane büyük bir tane küçük su şişesi var. Litre bazında değil kilo bazında düşünün sayın takipçilerim. Bagaj gayet güzel. Burada neyimiz var? Burada da bir tane cebimiz var. Gizli cep yine. Bakın gördüğünüz gibi. Yangın tüpünü, ilk yardım setini buraya çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Kanca karşılıkların 2 tanesi şurada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de hemen şurada mevcut. Başka neyimiz var abi? Burada bir ip var. Bu ipi böyle kaldırdık. Gördüğünüz gibi tam boş tepme. Yanlış duymadım. D sınıf araçta tam boş tepmemiz mevcut. Lastik tamir setimiz ve kirko setimizi burada görüyorsunuz. Şurada bunu size nasıl göstereyim bilmiyorum ama bakın şurada da reflektör koyma yerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı da böyle kapattık. Kalitesine bakacak olursak kalitesi gayet güzel. Bakın buralar mesela sert değil. Buralar böyle yumuşak. Buralar da gayet güzel. Ben de hani buralar sert ama o kadar da olsun yani abi. Geldik bunu buradan böyle kapattık. Ufacık bir dokunma bile yetiyor. Arkadaşlar bugün sizlere
dilim döndüğünce, elimden geldiğince Skoda Superb'i anlatmaya çalıştım. Skoda Superb bildiğiniz gibi D segmentinde olan bir araç. Bu aracın rakipleri nedir abi? Şu anda bildiğim kadarıyla Honda Accord var. Ford Mondeo zaten üretilmiyor. Bir de ne var? Tabii ki de Renault Talisman var. Renault Talisman da gayet güzel bir araba ama eğer inceleyebilirsek onu da inceleriz. Ama size bir Accord sözüm olsun sayın takipçilerim. Buraya kadar gelip videoyu izlediyseniz, dinlediyseniz hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şu arabayı da çek, bu arabayı da çek Mahmut dediğiniz araçlar varsa aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize araçlarınızı sunabilirsiniz veya istediğiniz araçları söyleyebilirsiniz. Drag Rolling için bayağı bir yazdınız. Hem TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan. Arkadaşlar İstanbul Park'la görüştüm. Bayağı bir ücret istediler. 8.000 TL gibi bir ücret istediler. Ben asgari ücretle çalışan bir insan olduğum için bu 8.000 TL'yi karşılayacak şu an durumum yok. Ama bir sponsor bulursak ya da güzel bir anlaşma yapabilirsek araçlar hazır. Bu drag rolling videosunu da sizler için çekeriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.